ilk faturamı 18 ayın sonunda kestim. 18 ay boyunca 1 lira para kazanmadım. Bugün itibariyle 17.000 etkinlik yayında, aktivite içerisinde. Hiçbir platformda bu kadar etkinlik bulunmuyor. Onda bir toz pembe tabloysa inanın onda 9'u siyah ve gri bir tablo yani. Birçok girişimci antidepresan kullandığından bahsediyor mesela. İnanırım 3 farklı dilde küfretmeyi bileceksin. Sen o medeniyet trenini kaçırmış bir ecdadın torunusun. Gerçeğimiz bu bizim. Durmuş Küçük ben. Deniz'den bugün programımıza dahil oluyorum. Aktivite isminde yapay zeka destekli bir etkinlik keşif uygulamasının kurucusu olarak bugün aslında buradayım. Teşekkür ederim. Ağırladığınız beni, ilgi gösterdiniz hem projemize hem de ekibimize özellikle. Ben aslında sizi ilk güne götüreyim. Aktivite nereden doğdu? Neden böyle bir uygulamaya biz start vermek istedik? Öğrencilik yıllarımda, üniversitede okurken bu problemi bizzat yaşayan birisiydim aslında. Arkadaşlarımızla ne zaman bir araya gelsek hep derdimiz, problemimiz ne yapsak ya olurdu yani. Hani Denizli'deyiz. Hani yapacak bir şey yok mu? Hep kafede ya da aklınıza gelebilecek belli başlı aktiviteleri yapmaktaydık. Şunu da fark ediyordum bir taraftan. Billboardlarda, sosyal mecralarda ya da etkinlik düzenleyen noktaların geçmiş etkinliklerine baktığımızda o an itibariyle bile birçok etkinlik varken şehrimizde hemen hemen birçoğundan habersiz oluyorduk. Bir yerlerde birileri bir şeyler yapıyor, etkinlikleri yapıyor ama bunu arayan kitle de ondan bir haber oluyordu yani. Burada ne yapsak ya sorusuyla dertlenen bir kitle, diğer tarafta da o etkinliği düzenleyen ve salonu doldurmakla dertlenen bir kitle var aslında. Burada büyük bir potansiyel olduğunu fark ettik. Denizli gibi bir şehirde, orta ölçekli bir şehirde bile aylık biz 1500 tane etkinlik yapıldığını keşfettik. Bu taramaların sonunda. Ve düzenli olarak şu anda 1500'ün üzerinde biz aylık etkinlik paylaşıyoruz. Bunu gören son kullanıcı zengin bir içerik olarak aktiviteyi gördüğünde her istediği zaman ve lokasyon diliminde yapabileceği etkinliği bulabileceği tek uygulama olarak görmekte aslında. Öğrencilik döneminde bizzat kendimin ve arkadaşlarımın yaşamış olduğu bu probleme o dönemde aslında kolları sıvayıp bir start verdik. O dönemki belki girişimciliğe hazır olmayışımızın psikolojik sermaye, finansal sermaye, olgunluk anlamında araya bir zaman koyarak devamında belli bir süre sektörde çalıştıktan sonra tekrardan kolları sıvayıp aslında baktığımızda problem değişmedi. Problem hala aynı yerinde duruyor. Çözülmesi için bunun birilerinin bir şey yapması gerektiğini görerek tekrardan biz aslında dosyayı raftan indirdik ve start verdik. Bugün itibariyle tam 2 yılı doldurmak üzereyiz. Kolları sıvadığımızdan bugün itibariyle. Çok güzel. Direkt aslında ana değer önerimizi size sunayım. Ana değer önerimiz bizim insanların zamanları. En kısıtlı sermayemiz bizim zamanımız aslında. Çok kısa bir ömre sahibiz. Bu kısacık ömrü insanların en iyi yerlerde, en mutlu olacağı yerlerde geçirmesini biz istiyoruz. İstedikleri her zaman ve lokasyon diliminde kendilerini mutlu edecek, o zaman dilimini en mutlu şekilde geçirecekleri ücretli ücretsiz tüm etkinlikler, tüm aktiviteleri biz onlara sunmak istiyoruz aslında. Evlerden çıkmalarını istiyoruz. Yani dört duvar arasında bu asosyallikten ve özellikle son yıllarda devamlı dem vurulan ekran süre uzunluğundan vesaire bunlardan biz tekrardan hayattan tat almalarını, keyif almalarını sağlayacakları bir keşif uygulaması, zengin etkinlik keşif uygulamasını sunmak istiyoruz. Bu sayede aslında o kısıtlı sermayelerini, en değerli sermayelerini en güzel şekilde, en mutlu olacakları yerlerde harcamalarını biz hedefliyoruz. Hedeflediğimiz nokta aslında etkinlik sektörünün Uber'i olmak diyebiliriz net olarak. Hiçbir fiziki etkinlik merkezimiz olmadığı halde, hiçbir kendimize ait etkinlik düzenlediğimiz bir nokta ya da organizasyonumuz olmadığı halde tüm etkinlik sektörünü tek bir uygulamada biz sunmak istiyoruz. Sektörde en büyük etkinlik platformu olmak istiyoruz aslında. Bu noktada yapay zekayı en efektif şekilde kullanıyoruz. Geliştirmiş olduğumuz etkinlik tarama motorumuz ile farklı mecralarda yayınlanan, sosyal medyada ya da aklınıza gelen bilet sitelerinde yayınlanan ya da STK'ların kendi web sayfalarında, belediyelerin kendi sosyal medya ve web sayfalarında yayınlanan tüm etkinlik paylaşımlarını anlık olarak taramaktayız. Bu yapay zeka destekli tarama motoruyla. Bu tarama motorumuz Aktivite AI kendisi listelemekte bunu. Bu bir etkinlik mi değil mi? Etkinlikse hangi kategoride? Yer, zamanı, fotoğrafı, ücretli mi, ücretsiz mi? Bunları kendisi bizim şablonlarımıza otomatik olarak çekmekte. Bunu kendisi anlık olarak gün içerisinde taramakta. Tüm Türkiye'deki aslında şu anda 81 ile biz bu hizmeti vermekteyiz.
bu desteği 81 ilde EA'dan almaktayız biz. Eksiksiz olarak tüm platformlardaki etkinlikleri tarıyor. Farklı ve dağınık platformlardaki gerçekten binlerce etkinliği bugün itibariyle 17.000 etkinlik yayında aktivite içerisinde. Hiçbir platformda bu kadar etkinlik bulunmuyor. Çünkü her platformun şu anda ne kadar etkinlik barındırdığını, ne kadar bir içeride döngüye sahip olduğunu verilerle biz anlık olarak takip edebilmekteyiz. Güzel, ciddi bir sektör verisi var elimizde aslında. Yani 17.000 etkinlik, inanın sektörden birisi duyduğunda şu anda çok inanmayacağı bir rakam. Ama biz bunu somut olarak uygulamada verebilmekteyiz. Aslında her girişimcinin yola ilk adımı atarken ki vizyonu, o hedefi global olmak zorunda. Bunu herkes belirtiyor. Tabii ki bizim de ulaşılması en uçtaki hedeflerden bir tanesi globale açılmak. Ama bu aşamada önceliğimiz ilk günden beri aslında bu uygulama son kullanıcıda karşılık bulacak mı? Aktiviteyi bir kullanıcı doğal yollarla kendisi keşfettiğinde, içeriye girdiğinde hiç ona biz ekstradan yapay bir şekilde içeriye çekme ya da böyle bir teşvikte bulunmadan uygulamayı kabullenecekler mi? Samimi bir şekilde uygulamadan fayda görüp ya ben sıkıldığımda, bir şeyler yapmak istediğimde elim aktiviteye gidecek mi sorusunun biz dolu dolu cevabını aramak istiyoruz aslında. Bulmak istiyoruz bunu. Yani ulaştığımız 50.000 kullanıcıda, ulaştığımız 5 artı üzeri dakikada kullanıcı içerisinde şu anda kullanım süresinde ve doğal olarak büyümede biz bunu kısmen de olsa gördüğümüze iknayız. Kendimizi görüyoruz aslında ama bunu genel Türkiye çapında özellikle 2026 yılında ulusalda özellikle birçok şehirde biz yapay bir şekilde bunu desteklemesek bile, ciddi bir sermaye ayırmasak bile doğal olarak insanların elinin gün içerisinde gittiği, böyle bir probleme cevap aradıklarını ilk açacakları uygulama olmak aslında. Yani 2026 yılı bizim için aslında artık vitrin yılı diyebilirim. Vitrinde olduğumuz bir yıl. Son kullanıcıyla artık devamlı yüz yüze geldiğimiz, indirebilirsiniz, göğsümüzü gere gere aktiviteyi indirebilirsiniz, kullanabilirsiniz diyebileceğimiz bir yıl olacak bizim için. O şekilde de ilerliyor. Biz yazılım ekibimiz ve ana core ekibimiz Deniz'de. Ben Denizliliyim bahsettiğim gibi. Ama İstanbul'da da şu anda bir pazarlama ekibimiz oluşturulmaya başlandı. Yani ikinci ayağımız olarak İstanbul'u biz bir tahterevalli olarak görmekteyiz aslında. Hani ulusaldaki büyümemizi İstanbul'dan yönetme amacı içerisindeyiz aslında. 2026 yılında bunu da ekleyebilirim. Anadolu girişiminden bahsediyoruz aslında. Ya burada böyle bir kavram var mı yok mu ben çok duymadım Anadolu girişimciliği olarak. Ama işlev tarafına baktığımda bu işin ekosistemin merkezi İstanbul. Birçok sektörün merkezinin İstanbul olduğu gibi. Birçok programlar, hızlanma programları ya da buna vesile olan merkezler İstanbul'da daha fazla. Derdinle dertlenen bu yollardan geçmiş deneyimli kişilere ulaşabilmek, dokunabilmek burada daha fazla. Bu programlara katılma imkanı yine daha fazla. Ya bunlar bir dezavantaj yaratıyor. Açık söyleyeyim yani Anadolu girişimciliği tarafında bizlere bir dezavantaj yaratıyor ama yine bahane değil. Bu yola girdiğinde bunun üstesinden gelmen gerektiğini kabullenmiş oluyorsun aslında. Yani ben bugün denizden buraya kalkıp geldiysem bunu bahane ettiğim için ya da ederek gelmemezlik yapmıyorum aslında. Hani birçok girişimci arkadaşımızla bunları kolayca üstesinden gelebileceğini düşünüyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Burada konuşulan, ekosistemde konuşulan birçok kavram Anadolu'da daha yeni yayılıyor. Yatırımcılık mesela hani girişimcilik sermayesi. Ben yatırım aldım. 2 kez yatırım aldım. 2 yatırımcım da Denizli'de geleneksel sektörlerde işletme sahibi, yıllardır belli bir deneyime ulaşmış ama startup kelimesini ilk kez benden duymuş, aktivite sayesinde tanışmış yatırımcılarımız. Almış olduğun yatırımcı sektörel anlamda sana stratejik anlamda bir değer katabiliyorsa seni 2-0, 3-0 öne çıkarır. Yani birincisi girişimcilik tarafından mevcut kavramlarla, mevcut değerlerle bir şey beklediğim ya da bir şey aldığım şey olarak tanımlayamayabilirim mevcut yatırımcılarımıza. Ama sahip oldukları deneyimler, sahip oldukları bakış açıları o kadar çok şey katıyor ki bana. İkisi de sıfırdan gelmiş ihracat firması, belli bir değerde, belli bir seviyede yurt dışında ihracat yapan büyük firmalar. Her defasında yanlarına gittiğimde her defasında farklı bir şey öğreniyorum. Ekip yönetimi, işte problem çözümü, belki sektörel anlamda etkinlik sektörüyle, eğlence sektörüyle hiç bağlantıları yok. Bu taraftan bir destek olamıyorlar ama hiç unutmuyorum, şu anımı söylemeden geçmeyeyim yani. Bir keresinde yatırımcımızdan böyle peyderpey alıyoruz ödememizi. Yatırımcımız tarafında da gecikmeye sebep oldu. Böyle kendi tarafından da olabilecek bir senaryoydu bu.
bu. Ben buna hazırlıklı değildim. Ekibim ve mevcut sabit giderlerimiz buna hazırlıklı değildi. Böyle bir süre esneme oldu. Yanına gidip kendisiyle konuştum. Abi bak biraz zorlanıyoruz dediğimde bundan da ders almasını bil dedi bana. Olgun bir şekilde. Nasıl yani abi dedim. Şu an mesela nerelere ödemeniz var? İşte belli başlı birkaç şey söyledim. Buradan kalk mesela dedi. Git dedi. Abi dedim işte hani arıyorlar devamlı. Verecek cevap bulamıyorum artık bazılarını. Hemen dedi şu anda kalk buradan. Biz dedi seninle kaç aydır çalışıyoruz? İşte 6-7 aydır. Biz seninle 6-7 ay değil daha uzun süre çalışmaya devam edeceğiz abi. Her işletmenin başına gelebilecek bu gecikmeler bu ay itibariyle benim de başıma geldi. Telefonları açmamazlık hiçbir zaman yapma. Ya da işte onlara cevapsız bırakmamayı hiçbir zaman yapma. Bu benim borcumsa bunu da ben şu ana kadar nasıl ödediysem aynı şekilde ödemeye de devam edeceğim. Bu özgüven de senin yapman gerekli. Bu sorunu da senin çözebilme psikolojisine ulaşman gerekli diyerek. Ya bir garip oldum böyle. Yani yatırımcımın yanından çıktım. Arabaya bindim. Direkt aradım yani. Birkaç hemen ödememiz gereken gecikmiş olan ödeme yapacağımız yerleri aradım. Abi ben geliyorum. Gittim birer çayını içtim. Abi böyle durum bu yani. İçinde bulunduğumuz tablo bu. Şu ana kadar nasıl geldiysek bundan sonra da bu esnemeyi biz bir şekilde telafi edeceğiz ve devam edeceğiz. Tamam abim dedi yani. Bir şaşırdım. Bir haftadır devamlı arayan kişiyi yani artık cevap vermekten böyle çekinirken dedim ya bu da öğrenmem gereken benim işletme dünyasında, iş dünyasında bir deneyimdi. Belki etkinlik sektöründen değil yatırımcım. Belki startuplarla hiç şu ana kadar bağlantısı olmadı. Alabileceğim benim o kadar değerli bir dersti ki bu. Bunun haricinde daha onlarca mesela yani ekip yönetimi, o dediğim gibi alınabilecek stratejik kararlar tarafında, yönetim kurulu tarafında çok şey katıyor yatırımcılarım bana. Sadece finansal kaynaktan ziyade artı çok şey katıyorlar bize. Anadolu'daki girişimciliğin zorlu taraflarından birisi de bu yatırımcı bulma olabilir ama bulduğun yatırımcıdan ya da bulduğun her işbirliğinden ne çıkarabileceğin inan yine senin elinde aslında. Yine benim elimde. İnanın çok fazla içerik var. Siz de karşılaşıyorsunuzdur böyle motivasyon içerikleri. Maalesef ki burada şey yapmak istemiyorum. Kimseyi tabii ki de yermek istemiyorum ama birçoğu motivasyon içerikleriyle yapabilirsiniz. İnanın başarırsınız. Gerçekten toz pembe bir tablo yok. Girişimcilik sektöründe, girişimcilik dünyasında ben içerisinde olan birisi olarak söylüyorum. Onda bir toz pembe tabloysa inanın onda 9'u siyah ve gri bir tablo yani. Bu konjonktürde bizim coğrafyamızda yani. Geçenlerde izledim hatta sektörden deneyimlerine kulak vereceğim birisi birçok girişimci antidepresan kullandığından bahsediyor mesela. İnanırım. Gerçekten inanırım yani buna. Bu şartlarda sıfırdan bir fikri alıp bunu belli bir süre psikolojik sermayeni o eşiklere tutarak, finansal sermayeni o eşiklerde tutarak yani birçok derdi kendine dert edinerek bunu bir ticari fikre getirip, ticarileştirip, büyütüp, sistemli bir hale getirip yani aradan yıllarca buradan vakit geçirerek, yıllarca buradan hep vererek aslında uzun zaman bir şey almayarak, hep vererek bunun sonunda ya bir gün başardım diyebilmek için inanın çok zor. Bunu ben söylemek istiyorum yani. Şu anda motivasyon konuşması olarak söylemiyorum, bir gerçek olarak söylüyorum bunu. Girişimciler çok zorlanıyor. Zorlanıyoruz yani. Ama bu da bu işin doğasında var. Biraz abiyane tabir olabilir ama mazoşist olması gerekebilir yani girişimci adaylarının. Yani o çektiği acıdan, o çektiği dertten, problemden kimse anlamasa bile kendisi ya bir gün bunun ben meyvesini yiyeceğim diyerek belki keyif alabilmeli. Bu tabiri ilk defa kullanıyorum girişimcilik üzerine ama olabileceğini düşünüyorum. Çünkü kendim de böyle. Çok gündem oldu ya. Bir 2 aydır galiba, 2-3 aydır. Pazar akşamı Netflix. Sektörde herkesin diline şey oldu. Barış Bey'i uzun zamandır takip eden birisiyim. Birçok kişi böyle eleştirel taraftan baktı bu işe. Yani işte insan değil miyiz? Pazar akşamı işte Netflix'te bizim hakkımız, gerçekten hakkımız bu arada. Hani biz de insanız. Tabii ki girişimciyiz. Makine değiliz, robot değiliz. Ama Barış Bey'in oradan baktığı açıyı ben şöyle görmekteyim. Barış Bey de biliyor bunu. Bilmiyorum sanki yıllardır sektörün içerisinde. Maalesef ki sektörün gerçekleri bize bunu söylüyor aslında Barış Bey. Yani hani bunu yapmak zorunda olduğumuzu sektör bize söylüyor. Pazar akşamı tabii ki herkes filmini izlesin, geçsin, dinlensin. İnsani yönlerimizi tabii ki geliştirelim. Ama diyor ya 3 farklı dilde küfretmeyi bileceksin. Sen hani treni kaçırmış, o medeniyet trenini kaçırmış bir ecdadın torunusun. Gerçeğimiz bu bizim. Maalesef öyle yani hani pazar akşamı ya da diğer günler tabii ki keyfimize bakalım. Bizim coğrafyada bizim gerçeklerimiz maalesef ki böyle olmadığını bize söylüyor. Hani ben orada çok kişiden sonrasında programlarda gördüm. Hep böyle eleştiriler, hep böyle şeyler. Katılıyorum bu arada. Ama diğer taraftan baktığımızda işin gerçeği maalesef o. Biraz önce bahsettiğim o toz pembeden uzak, onda 9 tarafı gri ve siyah olduğunu belirtmemin sebebi bu yani. Hani işin içinde olan birisi olarak 2 yıl aşkın süredir bu gerçeklerle devamlı yüzleşerek, bu tokatları devamlı yiyen birisi olarak ben bunu söylüyorum. Hani inanın belli başlı motivasyon videolarıyla, belli başlı öne çıkmış kitaplarla, öne çıkmış iddialarla bunu söylemiyorum yani. Ya belki benim yaşadığım tam manasıyla bunu karşılamıyor olabilir
olabilir ama yaşadığım kadarıyla dolu dolu da bu 2 yılı girişimcilik manasında geçirdiğimi düşünen birisi olarak maalesef ki işin gerçeği bu olduğunu ben altını çiziyorum yani. İlk faturamı 18 ayın sonunda kestim. 18 ay boyunca 1 lira para kazanmadım. Her gün aynı motivasyonla o ofise gidip o anahtarı açıp akşama kadar bir şeyler olsun diye o ekranın başında hep verdik. Hep verdim. Hep verdim. Benimle beraber ekibim de verdi. Yani burada ekibime büyük bir köşeli parantez açmak istiyorum. Dünyanın en iyi ekibine sahibim bu arada. Burada yani hiç mütevazi olmayacağım. Verdikleri emekle, projeye baktıkları inançla, mesai saati gözetmeksizin, ben talep etmeden bu arada, ben talep etmeden mesai saati gözetmeksizin bir gün buradan gerçekten büyük bir değer önerisi çıkacağına inanan ekibime gerçekten gönülden teşekkür etmek istiyorum. Bunu belirtmeden geçmek istemiyorum. Yapay zekayı uygulamamızda kullanma tarafında da gerçekten kılı kırk yararak, finansal anlamda kıt kaynaklarla maksimum verimi aldırabilen kişi bizim CTO'muzdur. Mehmet Bey'dir. Burada ekibime teşekkür ettim ama ayrı bir teşekkürü ben kendisine dolu dolu iletmek isterim yani. Bir fikri olan genç girişimci adaylarımızın, genç arkadaşlarımızın bu fikri neden, ne için ve nasıl yapmaları gerektiğini yolun başındayken biraz bunun cevabını aramalılar, zorlamalılar böyle. Hani böyle bir fikrim var, hadi kolları soyalım başlayalım değil de o hazırlık aşamasını iyi bence hazırlanmaları gerektiğini ben düşünmekteyim. Yapay zeka ahtapot ya, hani elimiz kolumuz yani şu anda onlarca işi tek bir yerden yönetmeye ve kontrol etmeye sağlayan bizim aslında yeni kollarımız diyeyim ya. Unicorn, kızıl elma değil mi? Her girişimcinin aslında kızıl elması, her girişimcinin ulaşmak istediği o seviye. Etkinlik aslında yaşam biçimi. Sloganımızda da yani iddiamızda şu: dolu dolu bir yaşam için aktivite. Bu da aslında kişilerin sosyalleşmesi, kişilerin başka kişilerle bir araya gelip değerler yaratması, kendini mutlu edici o anlar, mutlu anlar bütünü aslında. Kontrollü büyüme. Büyüyebileceğini bilme, görebilme, adım adım da onu planlayıp sistemli bir şekilde kendini o hacme ulaştırma. Hep böyle bir girişimcilerin tabiridir ya, o bebeğim. Hala bebeğim değil diyemiyorum ama ilk günkü kadar bebeğim dememeye çalışıyorum böyle. Çünkü onu bir gün getirip exit etmem gerektiğini ya da exit etmesem bile onun bir iş olarak görmem gerektiğini kendimi ikna etmeye çalışıyorum hala. Ama ne yalan söyleyeyim, hala duygusal tarafı ağırlık basıyor bende. Çünkü birçok insandaki faydasını, ortaya koyduğumuz faydayı ve mutluluğu gördükçe ayrı o duygusal taraf daha da bende böyle bir katmerleniyor. Ya ben teşekkür ederim. Dediğim gibi çok güzel bir ekip karşıladı beni burada. Siz özellikle. Hani ortam çok güzel ve içeriklerimizi çok beğenerek takip ediyorum. Ve daha fazla kitlenin de bence bu içeriklere ulaşması gerektiğini düşünüyorum. Sizinle biraz önce konuştuğum gibi. Çünkü benden önceki katılan girişimci arkadaşlarım da çok değerli, çok kıymetli arkadaşlar. Çok güzel konu başlarına değindiler. Hepsi işin içinde olan, hepsi bu dertlerle dertlenen kişiler. Bence bunları benzer dertlere sahip birçok kişinin de daha fazla duyması gerekti. Daha geniş kitlelerin bunlarla o deneyimi daha kolay bir şekilde edinmesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım daha hızlı bir şekilde, daha kendinizden o beklediğiniz büyümeyi sağlayabilirsiniz. Ben tekrardan teşekkür ederek aslında nokta koyabilirim.